Merhabalar, Filiz'in Çeyiz Evi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle çıtı pıtı güzel bir papatyalı bir tokayla geldim. Umarım sizlerin de beğenisini alır. Tokamdan kısaca bahsetmek gerekirse normal böyle küçük bir tane çıt çıtlı toka, sade bir şey. Bunu da 3 renk kullandım. Yine aynı renkleri kullanarak yapacağım. Sarı yaparak tohum oluşturup beyazda bir papatya oluşturup alt kısmında da 2 sırada tokanın zeminini kapatarak ve üstünde pırpırlar yaparak güzel bir görüntü oluştu. Ben lif ipi kullandım bu tokada. Tığımı da şöyle göstermek istiyorum. Tulip marka 9 numara 1.15 milim. Makas lazım. Böyle biraz hemen başlayalım. İlk önce şu sarı tohumundan başlayalım. Biraz daha. Evet. İpi şu şekilde alıp sihirli bir halka oluşturuyorum. Pardon. Bir zincir çekiyorum. Şöyle bir görüntü var. Bu halka oluşturduk. Bu halkanın içine 6 tane sık iğne dolduruyorum. İnce tığ seçmemin sebebi biraz daha böyle sıkı sıkı olsun istiyorum. O yüzden şu delik kapanana kadar bu ipinizi çekiyorsunuz. Bu şekilde ilk battığımız yere geliyorum, böyle kaydırma yöntemiyle sabitliyorum, kapatıyorum. Normalde silikon çıkarmak istemedim, uğraşmak istemedim. O yüzden tohumdan bağladım ben bunu. Bu ipleri o yüzden birazcık uzun bırakıyorum. Tohumunu bitirdim. Hemen ipi şöyle arkaya alacağım. Beyaz ipime geçiyorum. Şöyle istediğiniz yerden sabitleyebilirsiniz. 1 2 3 zincir çekiyorum. Papatya yapıyoruz. Aynı battığımız yere bir trabzan, üçlü yapıyorum trabzanları. Bir sonraki yere geçip sık iğnenin tepesine üçlü bir trabzan daha yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Üç zincir çekiyorum. Şöyle iplerimi geriye aldım. Bir sonrakine aynı yere 3 zincir, aynı yere batıyorum. Pardon, batmadım. Tekrar 3 zincir. Yani her sık iğneye 2 kere batıyoruz. Bu papatyanın yapraklarını yaparken. Bir sonrakine geçiyorum. Aynı yere tekrar batıyorum.
başta ve sonda çektiğimiz zincirlerle beraber 4 tane trabzan olmuş oluyor. Bakın aynısı, aynı sistem. Evet, bu şekilde kaç 3-6 tane yaprak olana kadar devam edelim. Sonuna kadar geldim. Hemen burada batacağınız yer fark etmez. İstediğiniz yere batın. Kaydırma yöntemiyle kapatalım. Bir zincir çekip ipimizi keselim. Papatya yapımı da bu kadar. İplerimizi geriye doğru alalım. Beyaz ipleri kesiyorum. Sarı ipleri bırakıyorum. Onlarla bağlayacağım. Evet. Bitirdik. Sıra tokamızda. Şöyle şu kısımdan ipimi sabitledim. Aynı yere bir tane daha yapıyorum. Sabitliyorum buraya. Ve buradan karşıya geçeceğim. Şimdi toka boyutunuz benimkiyle aynı olmayabilir. Zincir sayınız burada fark edebilir. Şöyle ölçebilirsiniz. 1 3 4 tane zincir çektik. Bakın az geldi. 5 çektik. Tam geldi. Bu şekilde karşı tarafa geçelim. Sayıyla yapmıyorum. Böyle alttaki siyah renk kapanana kadar devam edeceğim böyle. Bakın bu şekilde. Şöyle elinizle düzeltebilirsiniz. Bakın. Şimdi ben bunu devam edeyim. Tokanın uç kısmına kadar. Oradan da birlikte örelim. Bakın böyle şu elimle düzelterek altta siyahlık hiç bırakmadım. Bu uç kısma geldim. Burada da farklı bir yöntem yapmıyorum. Şu şekilde biraz burayı uzatarak yapıyorum. Şöyle kapatmak için sıkıştırarak bu şekilde kapatıyorum. Şöyle açılsa da birazdan üstün tekrar gideceğimiz için hafif görünse de sıkıntı olmaz. Yine bu şekilde sık iğnelerle başlangıç noktasına kadar devam edelim. Başlangıç noktasına kadar geldim. Buraya geldim. Buradan 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. İlk çektiğim birinci zincire girip üzerine alıyorum. Kaydırma yöntemi yapıyorum. Burada birinci zincire batıyorum. Tokanızın eğer genişliği burada fazlaysa bu ipin derken bu çektiğimiz 5 zincirin üzerinde sık iğne ile yapıp bu başladığım noktayı burada bu köşede de başlayabilirsiniz. Benimki küçük olduğu için papatyada kapatacağı için bakın bu şekilde yapıyorum.
Tekrar 4 zincir. Birinci zincire giriyorum. Üzerine alıp kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Arada bir tane zincir bırakıyorum boş. Tekrar 4 zincir. Kaydırma yöntemiyle kapatıp bir zincir atlayıp bir sonrakine. Ve aynı şekilde 4 zincir kaydırma yöntemiyle burada da köşeye batabilirsiniz. Köşe güzel dursun. Evet. Zor olan kısmı geçtik. Şimdi daha kolay ilerleyecek. Hemen dibine batıyorum. Kaydırma yöntemiyle bir tane sık iğne atlayıp diğerine batıyorum. Bakın bu şekilde pıtırcıklar yapıyoruz. 1 2 3 4 zincir. Birinci zincire giriyorum. İlmek alıp kaydırıyorum. Buradan bir sık iğne atlayıp diğerine. Evet, bu şekilde devam edelim. Köşeye kadar gelelim, şu uç kısmı kadar. Bakın köşeye kadar geldim. Pıtırcığımı yaptım. Burada atlama yapmıyorum. Bir tane iki tanesini atlamadan yapacağım. Dört zincir. Atlama yapmıyorum. Tığım biraz uyumsuz, zorluyor. Ben de ince tığla yapmak istedim. Şöyle daha zarif dursun. Ama ben kazandım. Bitiyor yani toka. Burada atlamaya devam edebiliriz. Buraya kadar bakın 1 2 3 tanesini atlama yapmadım. Burada devam edebiliriz atlamaya. Ta başlangıç noktamıza kadar. O şekilde devam edelim. Sonra papatyasını takalım. Evet. En sona geldim. Şuradaki ilk başlangıç noktasına buraya giriş yapıyorum. Kaydırma yöntemiyle bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şimdi şu ipimiz de arada kaldı. Bunu temizleyebiliriz. Bunu ister aşağı ister yukarı. Ben şu kısma çekeceğim. Üstteyiz yani, üst kısma. Papatyayı yerleştirmeden şu iplerimizi temizleyelim. Evet. Şimdi papatyayı alıyorum. Şöyle. Bakın 2 üstte 2 alta, pardon kameradan çıkmışım. 2 üstte 2 alta. Şöyle birer tane de yanlara geliyor. Şu kısımdan ipin birini alacağım. Diğer yandan da diğerini alacağım.
Yeşil iplikle yapınca biraz yaprak gibi durdu. Çok da güzel oldu. Ben çok sevdim. Kanalımda var birkaç tane video, toka videosu. Onlara da bir göz atabilirsiniz. Farklı içerik ararsanız. Şöyle sağlamca bağlıyoruz alt kısmı. Şu an silikon tabancam yanımda olmadığı için bu şekilde yaptım. Silikon tabancası olmayanlar da bu şekilde yapabilir. Şöyle aldım arkaya. Şöyle bir sağlamlaştırayım, bir emin olmak istiyorum. Evet. Yani altta kaldığı için pek bir kötü bir görüntü olmuyor. Ama silikon tabancası olanlar iplerini temizledikten sonra aynı kısma yapıştırabilirler. Olmayanlar için de bu şekilde yaptım. Fikir benden, üretmek de sizden. Nasıl değerlendirirsiniz? Evet. Şimdi şöyle biraz böyle bir takım çıt çıtlı tokam oldu. Tabii bunu çekmişim yukarı. İnebiliyor da. Evet, siz de minikleri sevindirebilirsiniz. Benim mesela kızım yok. Yaptığım tokaları hep hediye veriyorum. Bunlar da bakalım kimin nasibine gidecek diyelim. Onların sevinmesi beni çok mutlu ediyor. Onlarla birlikte ben de mutlu oluyorum. Böyle şeker şeyler, en güzel şeyler çocukları sevindirmek. Hediye etmek de güzel bir şeydir. Sizler de deneyebilirsiniz. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Ben şimdiden mutlu oldum onları hediye edeceğim diye. Sizler de bu mutluluğa ortak olun. Videoma beğeni yapın. Kanalıma abone değilseniz de abone olarak bana destek olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.